Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda liste, tuple ve string yapılarıyla ilgili örnekler göreceğiz. Evet, listeyle başlayalım. Öncelikle üzerinde çalışacak bir liste oluşturalım. Boş bir listeyle başlıyoruz. Ve daha sonra bir for döngüsü içerisinde listemize elemanlar ekleyeceğiz append metodunu kullanarak. Evet, döngü değişkeninin onunla çarpımını listemize ekleyelim. Evet. Şimdi A'yı sorgularsak gördüğümüz gibi 11 elemanlı bir liste elde etmiş olduk. Indis notasyonunu kullanarak listemizin elemanlarına tek tek ulaşabiliyoruz. Burada unutmamamız gereken en önemli kural, en soldaki elemanın indisi 0 arkadaşlar. Dolayısıyla A'nın 0. elemanını sorgularsak gördüğümüz gibi en soldaki elemanı elde ediyoruz. A'nın 1. elemanını sorgulayalım. Bu sefer onun bir sağındakini elde ediyoruz. Bu şekilde listenin tüm elemanlarına tek tek ulaşmak mümkün. Listenin elemanlarını soldan başlayarak saydığımız zaman 0. elemandan başlıyoruz. Listenin elemanlarını sağdan başlayarak da sayabiliriz. Bu durumda listenin en sağındaki eleman -1 olmuş olacak. Yani sağdan saymaya başlarsak negatif integer'ları indis olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla -1. eleman gördüğünüz gibi en sağdaki eleman. -2'yi sorgulayalım. O da onun bir solundaki eleman olmuş oluyor. Liste içerisinde bir eleman grubunu ifade etmek için slicing yani dilimleme notasyonunu kullanabiliriz. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Örneğin A listesinin 3. eleman ve 9. eleman arasını ifade edebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 3. elemandan başladı. Yani 0, 1, 2, 3. elemandan başladı. Ve 9. elemana kadar yani 4, 5, 6, 7, 8, 9. elemana kadar olan elemanları dilime dahil etmiş oldu. Burada bitiş elemanına dilimin ulaşmadığına dikkatinizi çekelim. Range fonksiyonunun davranışına benziyor arkadaşlar. Bitiş elemanına hiçbir zaman ulaşmıyor. Dilimleme notasyonunda başlangıç ya da bitiş elemanını belirtmezsek bunu listenin başlangıç ve bitiş elemanı olarak ele alacaktır. Örneğin ifadesi baştan başlayıp 5. elemana kadar olan elemanları dilime dahil edecek. Benzer bir şekilde 5'ten başlayıp sonuna kadar olan elemanları da bu şekilde ifade edebiliyoruz. Dilim notasyonuna 3. bir sayı ekleyerek bir artış miktarı ifade edebiliriz. Örneğin yine 3'ten 9'a kadar ikişer elemanları bu şekilde ifade edebiliriz. Bu sefer gördüğünüz gibi 3'ten başladı, ikişer 9. elemana kadar gitti. Tabii ki 9. eleman dilime dahil olmadı. Bu notasyonu kullanarak örneğin listenin çift indisli elemanlarını bu şekilde ifade edebiliriz. Evet, başlangıç ve bitiş
elemanlarını ifade etmezsek listenin başlangıç ve bitiş elemanlarını alacak ve artım miktarında 2 yaptığınız zaman sıfırdan başlayıp ikişer ikişer elemanları dilime dahil edecek. Tek sayılı elemanlar için ise bu sefer birinci elemandan başla, sonuna kadar git ve ikişer ikişer elemanları dahil et diyoruz. Gördüğünüz gibi bu sefer de tek indisli elemanları dilime dahil etmiş oldu. Orijinal listemizi bir kez daha inceleyelim. Evet, gördüğünüz gibi birinci eleman, üçüncü eleman, beşinci eleman şeklinde dilime dahil edilmiş oldu. Şimdi range fonksiyonunda olduğu gibi bu artış miktarını negatif bir integer olarak verdiğimiz zaman bu sefer geriye doğru listelemekte elemanları mümkün. Örneğin A listesinin 9. elemanından 3. elemanına kadar eksi birer birer alırsak gördüğünüz gibi 9'dan başladı. Geriye doğru 3. elemana kadar ve yine belirttiğimiz son elemanı dilime dahil etmedi. Şimdi bu özelliği kullanarak örneğin A listesini sondan başa doğru ters çevirmek için başlangıç ve bitiş elemanı vermiyoruz. Dolayısıyla listenin başlangıcı ve bitişi olarak ele alıyor ve adımı da eksi 1 olarak ifade ettiğimiz zaman gördüğünüz gibi sondan başa doğru elemanları ifade etmiş oluyoruz. Bu mantıkla örneğin yalnızca çift indisli elemanları listeleyelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi son elemandan başlayıp başa doğru çift indisli elemanları ifade etmiş oldu. Benzer bir şekilde bu sefer tek indisli elemanları listelemek için evet, eksi 2'den başlayacağız. Çünkü eksi 1 zaten son elemandı. Eksi 2 dersek ondan bir önceki elemanı ifade etmiş oluyoruz. Başlangıç değeri vermiyoruz ve yine ikişer ikişer saymasını istiyoruz geriye doğru. Görmüş olduğunuz gibi bu sefer de geriye doğru tek indisli elemanları dilime dahil etmiş olduk. Şimdi bu özellikler listeler için geçerli olduğu gibi tuple'lar için de geçerli. Çünkü tüm bu işlemler sonucunda A listemizin orijinal değeri kesinlikle değişmedi. Üzerinde çalışacak bir tuple oluşturalım. Bunu da tuple fonksiyonu ile yapabiliyoruz. A listesinin elemanlarına sahip bir tuple tanımlamış olduk. Şimdi B tuple'ını sorgulayalım. Evet, gördüğünüz gibi A listesi ile aynı elemanlara sahip bir tuple elde etmiş olduk. Şimdi aynı dilimleme örneklerini B tuple'ında yapmaya çalışalım. Evet, yine görmüş olduğunuz gibi bu sefer geriye doğru elemanları sıralamış olduk. Evet, bu indis ve dilimleme notasyonları stringler için de geçerli arkadaşlar. Örneğin bir string tanımlayalım. Evet. C stringimiz bu olsun. Şimdi C'nin baştan 5. elemana kadar olan karakterlerini tanımlayalım. Görmüş olduğunuz gibi
string içerisinde bir alt string ifade edebiliyoruz. Ya da stringimizi ters çevirelim. Yine aynı dilimleme notasyonuyla string'i ters çevirmiş olduk. Tuple fonksiyonuyla bir tuple oluşturabiliyoruz. Liste fonksiyonuyla da bir liste oluşturabiliriz. Örneğin C stringinin elemanlarından oluşan bir liste oluşturalım. Liste fonksiyonuyla. Evet, D'yi sorgularsak eğer görmüş olduğunuz gibi C stringinin karakterlerinden oluşan bir liste elimize geçti. Şimdi bu liste üzerinde sıralama işlemi yapalım. Evet, D listesinin elemanlarını küçükten büyüğe doğru sıraladık. Evet, D'yi sorgularsak görmüş olduğunuz gibi alfabetik sıraya dizmiş oldu listedeki karakterleri. Büyükten küçüğe doğru sıralamak istersek önce sort yapıp sonra reverse metoduyla elemanları ters çevirebiliriz. Şimdi D'yi tekrar sorgulayalım. Görmüş olduğunuz gibi bu sefer büyükten küçüğe doğru sıralamış oldu. Yani dilim notasyonunun aksine bu kez gerçekten elemanların sıralaması değişmiş oldu. Şimdi bir diğer konu da listelerin kopyalanması. A listemizi tekrar sorgulayalım. Evet, 0'dan 100'e kadar 10 aralar integerleri içeriyor ve E değişkenine A'nın bir kopyasını yükleyelim. Şimdi E'yi sorgulayalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi A ile aynı elemanlara sahip. A listesini E değişkenine kopyalamış olduğumuz görünüyor. Fakat şöyle bir işlem yapalım. A'nın 0. elemanını değiştirelim ve A'yı sorgulayalım. Evet, A'nın 0. elemanını bu şekilde değiştirmiş olduk gördüğünüz gibi. Şimdi enteresan bir şekilde E listesini sorguladığımız zaman E'nin 0. elemanının da değişmiş olduğunu görüyoruz. Bir listeyi düzgün bir şekilde kopyalayabilmek için arkadaşlar önce boş bir listeyle başlıyoruz. Dolayısıyla Python yorumlayıcısını yeni bir liste oluşturmaya zorlamış oluyoruz. Ve buna kopyalamak istediğimiz listeyi ekliyoruz. Şimdi F'yi sorgulayalım. Evet, A ile aynı elemanlara sahip bir liste elde ettik. Şimdi A'nın 0. değerini tekrar değiştirelim ve A'yı sorgulayalım. Evet, A'nın 0. elemanı değişmiş oldu. Şimdi F listesini sorgulayalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi F listesi A listesi üzerinde yaptığımız işlemden etkilenmemiş oldu. Dolayısıyla düzgün bir kopyalama elde etmiş olduk.